Tekrar hoş geldin. Ben Kuyup. Videonun konuğu onbaşı Wojtek. Wojtek, Ayıgillerden bir Suriyeli. 1942 İran doğumlu. Gelmiş geçmiş zamanda insan davranışlarını benimseyebilmiş tek ayı. İkinci Dünya Savaşı'nda askerlik yapan, duş alan, bira içen, sigara tüketen bir ayıdan bahsediyoruz. Sigara içen değil, tüketen dedim çünkü sigarayı biraz farklı kullanmayı tercih ediyordu kendisi. Buna birazdan değineceğim. Ayımız Wojtek minicik bir yavruyken İranlı bir kız çocuğu tarafından bulundu. Wojtek'in annesi avcılar tarafından vurulup öldürülmüş. Yani bazı sadist kişilikler tarafından hayatta yetim bırakılmış. Şimdi olay örgüsünün kafanızda sağlıklıca oluşması açısından 2. Dünya Savaşı'nın Wojtek'i ilgilendiren kısımlarından bahsedeceğim. Sadece 7 cümleliğine tarih anlatıcısı olacağım. 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı 1939 yılında Polonya, Naziler ve Sovyetler tarafından işgal edilir. Aileleri öldürülmüş 100.000 Polonyalı asker Sovyetler Birliği'ne esir düşer. Askerler uzun süre Sovyetlerin çadırlarında çok kötü şartlarda tutulur, zorla çalıştırılır. 1941'de Naziler ve Sovyetler düşman olur. Zayıflamaya başlayan Sovyetler Birliği her türlü askeri yardıma aç haldedir. Bu yüzden bu 100.000 Polonyalı asker riskler göze alınarak serbest bırakılır ve tehlike faktörüne rağmen bir ordu kurmalarına izin verilir. Polonyalı askerler kısa bir süre sonra Sovyetler tarafından İran'a gönderilir. Tarih anlatıcılığım bu kadardı. Polonyalı Askerler Birliği Hemedan'daki bir tren istasyonunda İranlı kız çocuğumuz ve yanındaki minik ayıyla karşılaştı. Askerlerden biri minik ayıyı çok sevdi. Wojtek'e karşı diğer askerlere göre aşırı bir ilgisi vardı ve onu sahiplenmek istedi. Kız çocuğu biraz yiyecek karşılığında ayıyı vermeyi kabul etti. Askerler yanlarında bulunan bir sepet yiyecekle yavru ayı Wojtek'i takasladılar. Wojtek birkaç ay Polonyalı askerlerin barındığı mülteci kampında askerlerle birlikte yaşadı. Daha yavru olduğu ve annesi olmadığı için yemekleri yutmakta zorluk çekiyordu. Bu yüzden askerler onu ilk zamanlarda eski bir vodka şişesinden sadece süt içirerek besledi. Biraz büyüdükten sonra artık meyve ve ballar da Wojtek'in günlük menülerinde vardı. Sonra biraz daha büyüyünce askerler artık ona bira vermeye başladı. Bira içen bir ayı. Gözünüzün önüne geldi mi? Getireyim, bakın, bira şişesi tutan bir ayı Wojtek. Wojtek bütün gün askerlerle birlikteydi. Ya da askerler Wojtek'le birlikteydi diyelim. Bu daha realist oldu. Her sabah askerlerle birlikte kahvaltı yapar, geceleri üşüdüğünde çadırda askerlerin yanında uyurdu. Diğer askerlerden duş alma eylemini öğrendi. Yaz sıcaklarında duş almaya bayılıyordu. Serinleme hissini çok seviyordu. Hatta duşu o kadar sık kullanıyordu ki askerler su kaynakları tükenmesin diye duşların olduğu odaya kilit takmak zorunda kaldılar. Ona duşta vakit geçirmesi için günlük kısa bir süre izin veriliyordu. O süre dışında oda kilitleniyordu. Bir gün Wojtek hep yaptığı gibi duş şansını denemek için duş bölümüne gitti. Ama her gün kilitli olan kapının kilidi bu sefer açıktı. Wojtek heyecan ve mutlulukla içeri girdi. İçeride Polonyalıların tüm mühimmat ve yiyeceğini çalmayı planlayan Arap bir grubun yolladığı bir casusla karşılaştı. Casusun amacı araziyi gözetlemek, nerede ne var öğrenmek, casusluk yapmaktı. Bu görevi üstlenirken her ihtimali göze almıştır ama bir ayıyla karşılaşacağını asla. Wojtek'le karşılaşan casusun korkulu haykırışıyla Polonyalı askerler ortama saniyeler içinde geldi. Arap casus korkudan ve büyük ihtimalle bir ayıyla aynı duşa girmiş olmanın şokuyla grubunun tüm plan ve bilgilerini itiraf etti. Polonyalıların kampına baskın yapmayı planlayan Arap gruba Polonyalılar tarafından daha önce baskın yapıldı ve grup imha edildi. Wojtek'in ilk kahraman edilişi bu olaydan sonra oldu. Bu kahramanlığından dolayı 2 şişe bira ve tüm gün duşla ödüllendirildi. Wojtek sigarayı çok seviyordu. Bazen askerlerin yanına gidip adeta rica ediyordu. BBC'de yayınlanan Wojtek belgeselinde röportaj veren Polonyalı askerlerden birinin sigara ve Wojtek hakkında dediği şu: "Ben sigara içerken yanıma gelip çorba kasesi büyüklüğündeki patisini sigarama uzatırdı. Ben de verirdim. Tuhaftır ki sigarayı yakmadan verirsem almazdı. Yakıp verdiğimde ise biraz kokladıktan sonra sigarayı komple yer, yutardı. Sanki sigaranın ateşi ona hiç zarar vermiyormuş gibi görünürdü." Videonun başında sigara tüketiyordu derken kastettiğim şey buydu. Wojtek sigarayı içmiyor. Sigarayı yiyordu. Ama yine de mantıksal bakıldığında sigarayı tüketmiş sayılıyor tabi. Azalıyor, yok oluyor sonuçta. Wojtek insanlarla vakit geçirdikçe insan özelliklerini benimser, onları taklit ederdi. Azarlandığında patileriyle gözlerini kapatırdı. Geceleri sohbet çemberi oluşturmuş askerlerle birlikte otururdu. Ona eliyle asker selamı vermesi öğretildi. Bazen sadece arka patileri üzerinde bir insanmış gibi yürüyerek askerlerin yanına gidiyordu. Wojtek onlarla güreşmeyi çok severdi. Hatta en sevdiği aktivite buydu. Herhalde genelde kazanan kendisi olduğu içindir. Hele bir de kazanmasın, değil mi? İşte o zaman gerçek ayılığını konuşturması gerekebilir. Onun varlığı askerlerin gelişimi için de çok etkiliydi aslında. Bir ayıyla güreştiğinizi düşünsenize. Antrenman yapabileceğiniz en güçlü eş. Bir üstü yok yani. Wojtek askerlere, yani ailesine karşı aşırı nazikti. Bir ayı olarak yıllarca insanların içinde yaşadı ama kimseye minicik dahi bir zarar vermedi. Kamptaki bir köpek Wojtek'le karşılaşmış. Bu esnada kim bilir aklından ne düşünceler geçiriyordu.
Bu ne? Dev bir köpek mi? Beni tek harekette öldürebilir gibi duruyor. Kocaman bir şey. Yapar mı böyle bir şey acaba? Yapmaz herhalde ya. Tasması da var hem. Saygılar. Dev. Garip şey. Askerler beraber geçirdikleri sürelerden sonra Wojciech'in onlara yardımcı olabileceğini fark ettiler. Onu havan mermileri ve ağır kutuları taşımak üzere eğitmeye başladılar. Bu güç ve neşe kaynağı olan ayıya Polonyalı askerler Lehçe neşeli savaşçı anlamına gelen Wojciech ismini verdiler. Wojciech Polonyalı askerler için çok değerliydi. Onların öz çocuğu gibiydi. Kendi ülkelerini kaybetmiş, yıllardır ailelerini ve çocuklarını görmemiş, belki de öldürüldüler ama bundan bile haberleri olmayan, savaştırılmaya zorlanmış ve savaşın ne zaman biteceğini bile bilmeyen bu esir askerlerin yaşam kaynağı Wojciech olmuştu. Wojciech saf sevgisiyle askerlerin mutlu hissetmesini sağlayabiliyordu. Onları eğlendiriyordu, güldürüyordu, enerjik olmalarını sağlıyordu. Polonyalı askerler Nazilerle savaşmaya gemiyle İtalya'ya gönderileceklerdi. Ama askerlerin gemiye bir evcil hayvanla binmesi yasaktı. Evcil ibaresine takılmayın. Hayvan olması yeterli. Gerçi Wojciech Polonyalı askerlerin adeta bir evcil hayvanıydı da neyse. Gel de bunu yetkililere anlat. Polonyalı askerler şiddetli kararsızlık ve üzgünlük hissine büründüler. Wojciech'i çocuklarını arkalarında bırakamazlardı. Bir yol düşündüler ve tek yol Wojciech'i resmiyette bir asker olarak göstermeleriydi. Orduya askeri kaydını yaptılar. Wojciech'in artık bir askeri kimliği, ismi, rütbesi ve numarası vardı. Onun için gemide büyük bir kafes yapıldı. Askerler yanlarına bol bol yemek aldılar ve Wojciech'i gemiye bindirdiler. Wojciech'in rütbesi henüz erdi. Bu yolla asker olup onbaşı rütbesine kadar yükselmesi de bir komik. O birazdan. Gemi İtalya'ya ulaştığında limanda askerleri karşılayan bir mareşal elindeki listeyle asker sayımı yaparken bir asker sürekli eksik çıkıyordu. Mareşal onun firar etmiş bir asker olduğunu düşünmeye başladı. Sonra Polonyalı askerlerden biri eliyle bizim Wojciech'i gösterdi. Bir ayı ve asker. O birliğin en popüler askeriydi. Mareşal şaşkınlıkla sayımını tamamladı. Polonyalı askerler 1944'te İtalya'da Monte Cassino Savaşı'nda savaştılar. Hedef Nazilerin yönetiminde olan Monte Cassino Manastırı'nı ele geçirmekti. Muharebe tam 4 ay sürdü. İkinci Dünya Savaşı'nın en uzun ve en kanlı muharebesi özelliğini taşıyor. Wojciech'in şiddetli savaşta cephede savaşan Polonyalı askerlere çok desteği oldu. Tek birini taşımak için 4 askerin gerektiği mühimmat kutularını, erzak çuvallarını ve havan mermilerini tek başına araçlara yüklüyordu. Kamyonlarda askerlerle birlikte seyahat ediyordu. Wojciech'in bu yaptıkları Polonyalı askerlerin başarısı için çok önemliydi. Wojciech onlara fiziksel olarak ciddi destek oluyor, psikolojik olarak da askerlere moral veriyordu. Monte Cassino Savaşı başarıyla sonuçlandı. Manastır düşmüştü. Bu zaferde Polonyalı askerlerin etkisi çok büyüktü. Askerlerin başarısının büyük bir kaynağı da Wojciech'ti. Savaştan sonra başarılarından ötürü Wojciech'e onbaşı rütbesi verildi. Mermi taşıyan Wojciech rozeti yapıldı. Birliğin flaması da bu oldu. Cephane aracına da bu amblem takıldı. Wojciech nakliye aracının sürücü koltuğuna oturmayı çok severdi. Diğer koltuklara göre o koltuğun bir özelliği olduğunun farkındaydı. Çok kısa bölüyorum. Bazılarınız gerçekten abone olmak istiyor ama sadece unutuyor. Tam şimdi ekranın sağ altındaki tuşa basarak rahatlıkla bunu halledebilirsiniz. İstemeyenler de videonun tadını çıkarmaya devam edebilir. Ama buraya kadar gelmişsen bu tarz içerikler ilgini çekiyor demektir. Ben de bu tarz içerikler üretiyorum. Yine karar senin. Devam edelim. Savaştan sonra Polonyalı askerlerle yaşamaya devam eden Wojciech'in ünü iyice yayıldı. Çoğu şehre Wojciech'in heykelleri yapıldı. O herkes tarafından merak ediliyor ve aşırı seviliyordu. Naziler hariç. 1947'de Polonyalı askerlerin zorunlu askerlik süreleri bitti. Ülkelerine, evlerine döneceklerdi. Askerlerin çok büyük bir kısmı evlerine döndü. Sovyetlerin kontrolünde olan ülkelerinde esir gibi yaşamayı reddeden 3000 Polonyalı askerse İskoçya'ya yerleşti. Wojciech'i Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne teslim ettiler. Onu orada sürekli ziyaret edebileceklerdi. Wojciech hayvanat bahçesindeki ilk zamanlarında diğer ayılarla aynı alana koyuldu. Ama Wojciech onlarla hiç anlaşamadığı için görevliler onu ona özel yapılmış alana aktardı. Herhalde Wojciech onların kendine göre fazla ayı olduğunu düşündüğü için anlaşamadı. Hayvanat bahçesinde Wojciech'e çok iyi baktılar. Görevliler onu mutlu etmek için çok çabaladılar. Bazen Polonyalı asker üniforması giydiler, bazen ona bira bile verdiler. Wojciech sık sık ailesi olan Polonyalı askerler tarafından ziyaret edildi. Lehçe yani Polonyalı askerlerin konuştuğu dili duyduğunda bariz bir tepki veriyordu. Heyecanlanıyordu. Hayvanat bahçesinin görevlilerinden biri bir keresinde bir Polonyalı askerin çitlerden atlayıp Wojciech'le güreştiğini anlattı. Bazıları da yanan sigaraları Wojciech'e tüketsin yani yesin diye fırlatıyormuş. Yıllarca hayvanat bahçesinde lüks yaşamını sürdüren Wojciech, Aralık 1963'te 21 yaşında eklem hastalığı sebebiyle hayatına gözlerini yumdu. Öldüğünde yaklaşık 230 kilo ağırlığı, 180 santimin üzerinde boyu vardı. Adına mezar taşı dikildi. Ünü halk tarafından uzun süreler devam ettirildi.
Bazı müzelerde hala Wojtek bölümleri var. Şimdi size bir şey söylemem lazım. Bu 3 fotoğraf gerçek değil. Bir üniversitede film projesi için Almanların yaptığı şoplardan ibaret. Fark edeniniz oldu mu bilmiyorum ama Wojtek bu görsellerde Polonyalı askerlerle değil de Nazi tarafındaymış gibi gösterilmiş. Fotoğrafların orijinalleri ise işte bunlar. Wojtek hiç bu görsellerde gösterildiği gibi savaşın ortasında çatışmanın arasında bulunmadı. Sadece mühimmat ve yemek dolu kutuları araçlara taşıdı. Aynı şekilde bunlar da şop. Zaten şop dili aynı. Kendini hemen belli ediyor. Az önce ben kamyonlarda askerlerle birlikte seyahat ediyordu diye bir cümle kurdum. Bilgi doğru ama görsel gerçek değil. O zaman bilgiler de yanlış demeyin diye söylüyorum. Tüm bilgiler doğru. İnsanların çoğunluğu bu fotoğrafları gerçek zannediyor. Çoğu içerik üretici de asıl gerçeği anlatmıyor çünkü gerçekten çok ilgi çekici. İzlenme kazandırıyor. Ama benim bunu söylemem lazımdı. Özür dilerim ya da rica ederim. Seyir zevkinizin artması ve anın içine daha da yerleşebilmeniz için kullandım bu görselleri. Kullanılan diğer tüm görseller gerçek. Bu falan da içiniz rahat olabilir. Artık seyriniz çoktan zevklendi ve asıl gerçeği de biliyorsunuz. Benim için her birinizin yorumu sanmadığınız kadar değerli. Diğer bir konuda görüşmek üzere.